Merhabalar, Ribeyon'un mutfağına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Kızım kendi doğum günü partisi için, bu arada 9 oldu kendisi, çok sevdiği bir pastayı yapmamı istedi. Kendisi de bana yardım etti. Mutfak işlerini pek sever. Frambuazlı cheesecake yaptı, kremalı cheesecake. Frambuazı çok seviyorsanız eminim bu tarifi de çok seveceksiniz. Nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız izleyin derim. Ve bu arada abone olmadıysanız size abone olmaya davet ediyorum. Ve haydi pasta yapımına başlayalım diyorum. Öncelikle 4 yumurtayı ve 150 gram toz şekeri beyaz bir krem kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Bir tatlı kaşığı vanilin şekeri de ekliyoruz ama siz pastanın kekinde vanilin tadı istemiyorsanız bunu eklemek zorunda değilsiniz. Burada gördüğünüzde benim küçük yardımcım. Bana bu aşamalarda yardım ediyor. Diğer taraftan 70 gram beyaz unu, 70 gram nişastayı, 4 çay kaşığı kabartma tozunu ve 1 tutam tuzu bir kapta birleştiriyoruz. Bakın, yumurta şeker karışımımız da gayet krem kıvamına gelmiş durumda. Kuru malzemeleri krem karışımın içerisine ekliyorum. Pasta yapımında kuru malzemelerin elenerek karışımlara katılması pasta kekini daha havalı yapar. O yüzden kuru malzemelerin her zaman elenmesinde fayda var. Ve bir spatula ile alttan yavaşça karıştırıyorum. Bu bölümü biraz uzunca gösteriyorum ki iyi karıştığını beraberce görelim. Bu arada 26 cm çapında olan kalıbımı hazırlıyorum. Yağlı kağıtla döşeyerek kenarlarından makasla kesiyorum. Gördüğünüz gibi. İşte kestirmeden keserek bitirdik diyebiliriz. Hazırladığımız sıvı hamuru kalıbın içerisine döküyorum. İçerisine iyi yerleşsin ve havası çıksın diye de zemine vuruyoruz. Ve 180 derecede önden ısıtılmış fırına sürüyoruz. Fırını 160 dereceye 20 dakikada fan ayarda ayarlıyorum. Ve devam ediyoruz. Bu aşamada 500 gram dondurulmuş frambuazların içerisine 250 gram pudra şekeri katıyoruz. Şöyle kenarda dursun şimdilik. Kekimiz pişmiş mi diye bakalım ve kürdanla kontrol edelim. Evet, kekimiz gayet güzel pişmiş. Oda sıcaklığında soğumaya bırakalım. Sonraki aşamada kekin arasına konacak malzemelere geçiyoruz. Cheesecake'ler için genel olarak tuzsuz katı krem peynir kullanılır. Şu an öyle yapıyorum. Tam 1 kilo katı krem peynir kullanıyorum, tuzsuz. Fakat bulamadığımız yerde onun yerine 1 kilogram katı süzme yoğurt da kullanabiliriz. Biraz karıştırdıktan sonra içerisine yarım limon suyu ekliyorum. Vanilin tadını sevdiğim için 2 tatlı kaşığı vanilin şekeri ekliyorum. Siz miktarını kendiniz belirleyebilirsiniz vanilin şekerini. 400 ml şekersiz kremayı katı şekilde çırptıktan sonra krem peynirle birleştiriyorum ve yavaş yavaş kabarık ve hacimli kalacak şekilde karıştırıyorum.
Kenarda bizi bekleyen frambuazları da karışıma ekliyorum. Kekimizi kalıbından çıkaralım. Gayet kabarık pişmiş. Ortadan ikiye keselim. Ayrıca bu işin en zor yanı. Kestiğim üst taban pastanın alt tabanını oluşturacağı için küçük hasarların çok önemi yok. Bu arada gördüğünüz gibi kabın kenarına streç çektim ki temiz çıkarabilelim daha sonra kabımızdan pastayı. Alt tabanda pastanın üst tabanını oluşturacak. Ben bu tabanı önce 12 eşit parçaya bölüyorum. Bu şekilde hem pastaya farklı bir görünüm katmış oluyoruz, hem de cheesecake'i dilimlere bölerken pastaya fazla zarar vermemiş oluyoruz. Şimdi jelatini oluşturma sırası geldi. Bunun için orta derecede bir kapta 400 ml suya 16 gram ki bu 4 paket yapıyor bitkisel toz jelatinini ekliyorum ve çözündürüyorum. Bitkisel toz jelatinine agar deniyor, agartini de deniyor. Mutlaka farklı terimleri de vardır. Nasıl kullanılacağı konusu aldığınız paketlerde yazar. Kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Karışımlar arası ısı ayarına gerek kalmadan kaynar şekilde kremanın içine katıyorum. Her tarafına yediriyorum. Beklemeden kalıba döküyorum. Spatula yardımıyla yüzeyini düzlüyorum. Üzerine de daha önce 12 parçaya böldüğüm alt tabanı teker teker yerleştiriyorum. Pastamız bitti sayılır ve ertesi güne kadar buzdolabında bekletiyorum. Daha az bekletmeyin, iyi donması lazım. Ertesi gün oldu. Bakalım pastamız nasıl olmuş. Evet, görüntü bu gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor değil mi? Bir bıçağı suya batırarak yine bu bıçakla estetiğine biraz yardımcı olabiliriz ve kenarlarını düzleştirebiliriz. Üzerine biraz pudra şekeri serpelim. Fakat siz serpmek zorunda değilsiniz. Aksine bu pastayı daha az tatlı yapar. Sadece görüntü olarak serpiyorum. Frambuazlarımızı da teker teker yerleştirelim.
Frambuazlara dokunan elleri de engelleyelim. Bakın, içi tam krem kıvamında ve jelatinden dolayı da katılaşmış, güzel kesildi. Özellikle yaz mevsimlerine çok uygun bir pasta. Dostlarınıza, ailenize sunum yaparak mutlu edebileceğiniz bir pasta. Bizim kız gayet mutlu olmuş durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.